Kim kazanmazsa dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. İnsan hiçbir şey yapmayan insan bence hayvandan da aşağıdır diye düşünüyorum. Bu benim sözüm, karşı çıkan olabilir. Ya vazgeçemiyorum. Ben evde boş dursam, otursam ben sıkıntıdan patlarım. Ki insanlar engeli engel olarak görmeyip hayatındaki engelleri biraz birer basamak olarak görmesi lazım diye düşünüyorum. Selman Devecioğlu, Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldim 1986 yılında. İlkokulu Niğde Cemil Meriç Köyler Okulu'nda tamamladım 8 yıl temel eğitimimi. Liseyi devlet parasız yatılı sınavını kazanaraktan Konya Akşehir Selçuklu Lisesi'nde tamamladım. Üniversiteyi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Tarih bölümünde okudum. Yüksek lisansımı da Nevşehir Üniversitesi Tarih Anabilim dalında bitirdim. 2014 yılına kadar Karabük'te, Ankara'da memuriyet hayatım oldu. Farklı illerde çalıştım. Ankara'da farklı milli eğitimin kadrolarında görev yaptım. 2014'te tekrar üniversiteyi okudum. Sivas'a geldim. 2011 yılında Karabük'teyken evlendim. 2014 doğumlu bir kızım var. Zeynep Ravza isminde. Şu anda 11 yaşında. Hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Şu anda Sivas'ta halk eğitimde tarih öğretmeniyim. İnsanlar engeli engel olarak görmeyip hayatındaki engelleri biraz birer basamak olarak görmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü hayatta hep öyle baktım. 7 yaşındayken ilk görme engelliler okuluna, köyler okuluna başladığımda ben de okuyabilecek miyim diye aileme hep sorardım. Arkadaşlarım, akranlarım okula giderdi. Ben de okula gidecek miyim diye hep anneme sorardım. Annem evet sen de gideceksin derdi ama hiçbir zaman annemden uzağa ayrı bir yere okula gideceğimi düşünmemiştim. Annemden ayrılmam, ailemden ayrılmam benim için büyük bir yıkım olmuştu. Çünkü annem, babam beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyordum. Bağlantılarım, yani aramızdaki bağ çok kuvvetliydi. Babamdan hiçbir zaman psikolojik bir sıkıntı, şiddet görmedim. Fiziksel bir şiddet görmedim. Annem de aynı. Babam gittiği bütün sosyal mekanlara, kahvelere, çay ocaklarına, kendisi kahve kültürü yoktu ama benim sosyalleşmem için meclis toplantılarına, milletvekilleri sohbetlerine hep beni götürürdü ve orada birçok şey katardı babam. Ve ilkokula başlayacağım zaman öyle bir hüzünlü olmuştu ki benim için. Bir hafta babamı okuldan bırakmamıştım ama hep şunu teselli etmiştim. Ben okuyacağım, babama faydalı olacağım. Annem, babam maddi durumları yok. Ben onlara o maddi sıkıntıdan kurtulacağım diye kendime teselli vererek yani bir basamak olarak engeli görmeye başladım. Ve tabii ki benim okuduğum yıllarda psikolojik şiddetler, farklı yani sıkıntılar yaşandı. Yani çok problem yaşadım okullarda. Çok üzüldüm. Okulu bırakma derecesine geldim ama hep beni hayata tutan bir cümle vardı. Kim kazanmazsa dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Mehmet Akif Ersoy'un o cümlesini ben daha 3. sınıfta okuduğumda dedim ki ben kimsenin maskarası olmayacağım. Benim okulumun ismi de Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu'ydu. Ve ben ilkokulda Cemil Meriç kimdir dedim. Ve Cemil Meriç 20'li yaşlarda gözünü kaybediyor. Gözünü kaybettikten sonra en güzel eserlerini görme engelli olduktan sonra veriyor. Sonra bize Aşık Veysel tanıtıldı. Aşık Veysel görme engelli olduğu halde hizmetli, mustahdem kadrosuyla öğretmenlik yapıyor. Birçok şehirde öğretmenlik yapıyor. Mithat Enç, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk bürokratlardan biridir. Daire Başkanlığı ve gene Özel Eğitim Şube Müdürlüğü yapmıştır bakanlıkta. Mithat Enç gözünü kaybediyor ve üniversitede doçentliğe kadar yükseliyor. Uzun Çarşı'nın Uluları isimli bir kitap yazıyor. Gaziantep'i anlatan ve adam görme engelli olduğu halde Gaziantep'in bütün sokaklarını bir göreni gezdiriyormuş gibi adım adım anlatıyor. Ve birçok anlamda yazarlar görme engellilik insana aslında bir renk, bir hayat katıyor. Ve dedim ki bizler de bir şey yapamaz mıyız? Çünkü bu yolda yola çıktık ve bizler de hayatı değiştirmez miyiz diye düşündüm. İlkokulda aslında düşüncem bu yöndeydi ve yazmaya başladım. İlkokulda o Cemil Meriç'e yazarlarımıza özenerek şiirler yazmaya başladım. İlk şiir denemelerim oldu. Yırttım, attım. Hatta şiir yarışmalarında bir tane şiir yarışması da ilkokulda birinciliğim olmuştu. Tansu Çiller hanımefendiden ödül almıştık o zamanlarda. Ortaokulda Niğde'de Cemil Meriç'te okudum ve liseye geçtim. Lisede görenlerle birlikte okudum. Tek görme engelli bendim ama baktım ki görme engelliler, bir iki görme engelli arkadaşımız geliyor. Görme engelliler kendi aralarında kaynaşıyor. Görenlerin arasında çıkmıyor. Görenlerin arasında bulunmuyor. Dedim ki görenlerle de görme engellileri birbirimizle kaynaşmalıyız ki birbirimizin hem eğitim vermeliyiz birbirimize hem de kendimizi de geliştirmeliyiz dedim. Çünkü insan kendini kapatmamalı diye düşündüm ve bir arkadaşım dedi ki bir dernek kuralım Konya Akşehir'de. Dedi var mısın? Ben varım. Ve ben ileride büyük bir STK'cı, büyük bir dernek kuran birisi ya da büyük bir yani kendimi hak savunucusu olarak düşündüm. Engellilerin hakkını savunan bir şeyler yapmaya, çalışmaya gayret edecek biri olarak hayal ettim ve üniversiteye geldim. Şimdi aileler bir özel eğitimci değildir.
Bir anne babanın görme engelli çocuğu var. Yani anne baba eğitimli veya eğitimsiz. Eğitimsiz bir anne babayı düşünelim. Kendi anne babam düşünelim. Benim anne babam ben kaynaştırma okuduğum zaman bana nasıl diş fırçalamayı öğretebilirdi. İlkokuldayken bizim bir dersimiz vardı. Kişisel idare. Bize diş fırçalamayı öğretirlerdi. Dişimize fırça nasıl tutulur? Hatta elimizle birebir diş fırçasını getirip ağzımızla böyle gösterirlerdi. Macunu nasıl süreceğiz diş fırçasına? Bunu anlatırlardı. Herkesin bir macunu fırçası olurdu. Okullarda kollar olurdu. Hep ben temizlik kolu başkanı olurdum. Temizlik nedir? Temizlik nasıl yapılır? Hatta görme engellinin özel bütün kişisel yani eğitimlerinden, taharetlenmesinden tutun bütün eğitimlerine kadar özel birebir öğretmenler gelir, ilgilenir ve gösterirlerdi. Ve yatak nasıl düzeltilecek? Yataklar jilet gibi olacak. 8.30'da yat zili çalar, 9'da yatarsın, 7.30'da 7'de kalkarsın ve bir disiplin öğretilir. İlk öğrencilik yıllarımda çamaşır yıkamayı öğrendim. 1. 2. sınıfta kendi yaka mendillerimizi ve çoraplarımızı yıkamayı öğrendik. Deterjanımızı leğenlerimize doldurduk. Küçük leğenlerin içinde yaka mendil yıkamayı öğrendik ve herkesin bir leğeni vardı. Ve makinelere büyük, kocaman, devasa çamaşır makinelerinde çamaşırlarımızı atardık ve kendi çamaşırlarımızı bulunduk. Elbise katlamayı, bir elbise nasıl katlanır, bir elbise dolaplara nasıl dizilir bunları öğrendik. 2000'li yıllardan sonra büyük bir düzelme vardı. Nasıl bir düzelme? Öğretmenlerin davranışında, öğrencilerde ve yani yeme içme. Mesela ben sabah bir çeyrek ekmekle diğer günü getirdiğimi bilirim. Yani yemek yiyemezdik. Yemeklerimiz yani bazen bilmiyorum çocukluğun verdiği şeyle mi açlık çok yaşadım. Dayak çok yedim. Öğretmenlerimizden yani bizim ruhumuzu anlayamayan öğretmenlerimiz çok döverdi. Ailemde hiçbir zaman fiziki şiddet görmemiştim ama hatta ben Siyahta Beyazı gördüğüm kitabında bunu yazdım. Bazı ülkelerde geriye dönük soruşturmalar bile açılıyor öğretmenlere yönelik. Köyler okullarında o zamanlar benim okuduğum dönemde Niğde ve Tokat en çok öğrencilere şiddet uygulayan okullardan biriydi diye duymuştuk. Ben hep Ankara'da okumak isterdim. Ankara benim küçüklükten beri hayalimdi ve o hayalimi gerçekleştirdim. Ankara'da evim oldu. Ankara'da yaşadım ve hala Ankara'da yaşamak istiyorum. Ankara'da eğitim çok iyiydi. Ankara'da engellilere davranış çok iyiydi. Anadolu şehirlerinde öğretmenler anlayamıyordu. Hizmetliler, yardımcı hizmetli sınıflarındaki hizmetlerden bile öğrencilerimiz dayak yerdi. Yani ekmek bulamadığımız olurdu. Yemek bulamadığımız bazı günler olurdu. Bir çeyrek ekmek fazla aldım diye yani yerlerde sürüklenerek öğretmenim tarafından dövüldüğüm günler olmuştu ve onlardan hep şunu düşünmüştüm. Ben öğretmen olacağım. Ben öğretmen olduktan sonra iyi davranacağım. Ben iyi bir öğretmen olacağım. Düşüncesi o günden hakim olmuştu ama benim en büyük küçüklükteki hayalimdeki meslek bana ne olmak istersin diye sorulduğunda hep avukat olmak isterdim. Hep avukat cevap verdim. Çünkü yani insanları savunmak bir şey, insanın hakkını aramak. O zamandan beri demek ki bendeki hak arayışı, mücadelesi o zamandan beri vardı ve avukatlığı istemişimdir. Lisede ortaokulu bitirdim. Tarihim çok iyiydi. Tarihten hiçbir soru kaçırmıyordum. Tarih öğretmenliğinden çok ama ben sonradan meslekte yönelim diyorlar ya ben psikolog olmayı istemişimdir ama yanlış tercihten sonra yani üniversiteyi kazanırken yanlış bir tercihim beni tarih öğretmenliğine yöneltti ve hala içimde psikoloji okumak, psikolog olmak hala yatıyor ve psikoloji alanında çeşitli yani eğitimlere de katıldım. Ahmet Şerif İzgören hocamla tanıştım. Ankara'da çeşitli NLP eğitimleri ve farklı eğitimleri de aldım ama yani insanın kendini geliştireceğini ve engelleri aşmasını gerektiğine inandım ve bunlar bana aslında bir yol gösterdi. Ben yürüyorum. Aslında Mersin Erdemli'ye dayanıyor. Annem babam 7-8 yaşlarındayken çadır hayatını bırakıp yavaş yavaş yani yerleşik hayata geçmiş yörüklerdendir. Ve dedelerim, anneannelerim, babaannelerim hep tarihi konuşmalar. Hep bizim soyumuz şöyledir, biz şuna dayanırız ve tarihi hikayeler. Annemin anlattığı masallar, annemin anlattığı destanlar. Eskiden tabii ki yazılan bu yapay destanlar vardı. Destanlarla büyüdüm ve ilkokulda kasetlerden tiyatrolar dinleyerekten hayatımızı devam ettirdik ve bu tiyatrolar bizim için büyük bir yani yol gösterici oldu. Liseye geldiğimde tarih sorularına bir ilgim oldu. Tarih sorularını kaçırmadım. Lisede, ortaokulda, lisede ben bir yanlış veya hiç yanlış yapmadan tarihleri hatta bir hocam biri de derdi ki bana sen ileride iyi bir tarih öğretmeni olacaksın demişti ve o da beni motive etmişti. İlk defa birinden bir motive sözü işitmiştim bir hocamızdan ve o da bana aslında bir motive kaynağı olmuştu. Nevşehir Üniversitesi'nden geldim Ankara'ya. Tabii ki bilgisayar bilmemeniz olduğunu üniversitede çok yaşadım. Bilgisayarda bir program kurarken hep birilerini arıyordum. Dedim ki ben bu bilgisayarı öğrenmem lazım. Ve radyo programcılığı yaptığım zamanlarda da interneti ve bilgisayarı kullandım ve birilerinden yardım istiyordum. Ve bende şu vardı. Birileri bana üf püf ettiği zaman yardım ederken böyle canım sıkılır ve kendi kendime yapmayı isterim. Çok bilgisayardan verileri silmişimdir. Çok önemli evraklarım, dosyalarım gitmiştir ama o şeyi öğrenmişimdir. Üniversiteyi bitirdim. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduk. Beraber bizim bir görme engelli öğrenciler mail grubumuz vardı. Bu mail grubumuz önce platforma dönüştü, sonra Eğitimde Görme Engelliler Derneği oldu ve Karabük temsilcisi oldum. Ankara'da temsilcilik yaptım. Çeşitli etkinliklere katıldım ve dernek hayatım başladı. Daha sonra Ankara'da ben ilk defa bir bilgisayar eğitimi. Görme engelliler nasıl bilgisayar kullanır? Bilgisayarın her şeyini öğrenmem lazım dedim ve yazılım, donanım anlamında hatta virüsler yazdım. Katılımsız programlar yaptık ve bilgisayara hem format atıp hem görme engellilerin ekran okuyucusunu kuran programlar
üzerinde çalıştım. Yani ciddi bir bilgisayar, her şeyini öğrenmek istedim. Daha sonra bu Ankara'da benim işte kabartma yazı bilgim falan vardı ama daha ileri bilgilerimi rehabilitasyon merkezlerinde geliştirdim. Yatılı Ankara'da 6 ay bunun için yatılı bir eğitim merkezinde kaldım. Daha sonra iş kurslarına gittim. Türkiye İş Kurumu kurslarına. Kendi bekardım o zamanlar. Kendi evimi tuttum. Arkadaşımla birlikte hatta ileriye dönük projeler yaptım. Dedim ki memur olamazsam, işe atılmazsam kendi işimi kurayım. Ne yapayım? Para biriktireyim. İşkur kursları o zaman hala da şu anda paralı ama o zamanlar daha çok devlet ekonomik sıkıntı yokken para veriyordu. İşkur kurslarından aldığım parayı bankaya atıyordum ve diyordum ki ileride memur olamazsam Ankara'da işportacılık yapıp doldurma parfüm üzerine parfümeri işine girmek istiyordum. Ama ona gerek kalmadı, atandım, memur oldum. Ve farklı düşüncelerim vardı. Memur oldum. İlk olarak Karabükili Eski Pazar ilçesine atandım. Orada engellilik faaliyetlerine başladım. Mesela cezaevinde mahkumlara eğitim vermeye başladım. Memurdum ama yine eğitimler, tarih eğitimleri falan veriyordum. Farklı yerlere gidiyordum, çalışmalar yapıyordum. Daha sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da yine dernek faaliyetlerim devam etti. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak. Sonra Sivas'a geldim. Sivas temsilcisliğini aldım ama beni Sivas'a ilk olarak halk eğitime atandım. Halk eğitimde öğretmenlik yapmayı istemiyordum. Çünkü ben aktif bir öğretmen olayım. Halk eğitimde ne yapabilirim ki? Diyordum ki sağ olsun o zamanlar ilk müdürüm Tuncay Baral hocam elimden tuttu. Her şeyi yapabiliriz dedi. Ve ilk Braille yazı kursu açtım. Kabartma yazı kursu. Ben o Braille yazı kursunu önce görme engellilere öğrettim. Sonra gören öğrencilerim oldu. Ben bunu görenlere de öğretirim dedim. İlk defa Türkiye'de, Ankara'da şu anda açılıyor Türkiye'nin her tarafında ama Sivas'ta Braille yazı kursunu görenlere açan biz olduk. Ve Braille yazı kursunda görme engellilere nasıl davranılır, bir görme engellilere nasıl hitap edilir diye konuştuk. Seminerler şeklinde gitti, sohbetler oldu. Bağımsız hareket kursu açtım. Önce görme engellileri açtım, sonra görenlere yine açtım. BESİ okuyan öğrencilere, üniversite sosyal hizmet, psikoloji öğrencilerine dedik ki bir görme engelli baston nasıl kullanır? Kim kimin koluna girer? Görme engelli mi kola girer, gören kişi mi birinin koluna girer diye böyle bunların eğitimlerini açtık ve halk eğitim sertifikası verdik. Daha sonra görme engellilere yönelik bilgisayar kursu. Ankara'da öğrendiğim kurs, Sivas'ta ilk defa görme engelli bilgisayar kursunu biz açtık. Görme engelli öğretmen olarak ve basında yayınlandı. Ve bir sürü görme engelli öğrencim oldu ve kendim nasıl kullandım birçok öğrenci yetiştirdim ve şu anda çoğu memur. Engelli KPSS kursu 2014'ten beri Sivas'ta ilk defa EKPSS kursunu açtık. Çoğu iller diyor ki Sivas bizim ilde yok, Sivas'ta açılıyor mu diye çok gelenimiz oldu. Şehir dışından bile kalıp Sivas'ta bu kursu almak isteyen oldu. 2014'ten beri geçen hesapladım. Bilebildiğim ve memur olmuş toplam öğrenci sayısı 220 civarlarında. 10 yılda bu kadar öğrenci memur yapmışız KPSS kurslarımızda. Daha sonra F klavye. Ben Q klavyeyi kullanamam. Harflerin yerini düşünürüm falan bilemem ama bizler ilkokuldayken daktilo eğitimleri alırdık ve daktiloculuktan bilen bir yeteneğim vardı ve o yüzden F klavye kursuna çok hakimdim. Sivas'ta ve Türkiye'de de ilk oldu. Görme engelli bir hoca F klavye kursunu öğrencilere açtı. Bunların hepsi belgelerim vardır. O yüzden açabiliyorum. F klavye kursu açtık. Daha sonra telefonla konuşma ve santral operatörlüğü kursu. Görenlere ve görme engellilere. F klavyeyi de görenlere açtım. Ve santral kursunu. Telefonla konuşma, telefonla diksiyon, telefonla iletişim, santral operatörlüğü kursunu gören ve görmeyenlere yönelik açtık. İmam müezzinlerimize kabartma yazıyla Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Gören imamlarımıza. 64 saatte belge veriyoruz. Diyanet geçen sene 10 tane eğitimci aldı kendisi. İşaret dili bilen ve Braille yazı bilen din görevlisi aldı ve ilahiyat öğrencilerimize bir görme engelli camimize geldiği zaman ben nasıl görme engelliyle karşılaşacağım, ben ne yapacağım, nasıl davranacağım diye bocalamayın dedik. Ve onlara nasıl Kur'an öğretin diye korkmayın dedik ve 64 saatlik halk eğitim belgeli Kur'an-ı Kerim Braille yazı dini kavramlar eğitimini açan ilk illerden biriyiz, kurslardan biri olduk. İlkokuldan beri bana hep özel eğitim öğretmenlerimizin aslında yanlış bir temkini mi vardı yoksa kendileri deneyimlerinden mi bahsederdi bilemiyorum ama bize hep şey derlerdi. Derlerdi ki sakın bir görme engelliyle evlenmeyin. Siz görme engellisiniz. Neden derdik? Sosyal hayatınız durur. Akşam sinemaya gidemezsiniz. Akşam gezemezsiniz. Tozamazsınız. Hiçbir işiniz olmaz. Hatta öğretmenimiz aynen şu cümleyi kullanmış. Bir görme engelli arkadaşınız ev alacak oldu. Evin çürüğü var mı? Evde sıkıntı var mı diye ben gittim bir gören olarak. Ona yardım ettim. Bakın görme engelliyle evlenmeyin. Ve ben hep bir görme engelliyle evlenemez düşüncesi içinde büyüdüm. Üniversite son sınıftayım. Bir dernek Braille yazı kursu açmak istedi. Derneğin başkanı da benim hocamdı. Ve ben hocamın yanına gittim. Dedim ki kurs verebilirim. Hocam da zaten benim kurs vermemi istiyordu. Beraber bir kurs açtık. Bir tane bir bayan geldi. Ben ona eğitim vermeye başladım. Eşim benden 2 yaş büyüktür. İlkokulu, liseyi hep açıktan okudu. Üniversiteyi de Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet onu da açıktan okudu. 25 yaşına kadar hiç eğitim almamış. Ama ev hayatını, ev kurallarını, iğne oyasından, örgüden, dikişten,
ve bütün ev işlerinden, tatlısından yemeğinden her türlü, yani bir gören bile eline su dökemez diyorum. Ve eğitimleri alıyor. Tabii ki bende ön yargı var. Eşimle tanışacağım, eşimle konuşacağım. Üniversite bitti. Eşime evlilik teklifi ettim, arkadaşlık teklifi ettim. 3 yılda konuşmuşluğumuz var ama aklımda hep bir engel, hep bir soru. 2 görme engelli evlenebilir mi? Sonra bu evlilik düşüncemizi, ailelerimizi açtığımda benim annem ve eşimin annesi ciddi bir karşı çıkıyor. Dedi ki yani sizler evlenemezsiniz. Peki yani neden? Annem hep diyor ki hadi diyor yemek yiyorsunuz. Yemeğin içine böcek düştü ne olursun? Dedim yeriz ne olacak? İşte yine annem diyor hadi diyor evinize hırsız geldi, kolunuzu kesti, altınız var sizi çaldı. Dedim ki hep hırsızlar görenlerin evine gidiyor. Hiç görme engellinin evine giden kaç hırsız gördünüz? Yani hep görenlerden de yapılıyor. Hep böyle bir şeylerle beni caydırmaya çalıştılar. 3 yıldan sonra ben hep işimin olmasını bekledim. Devlet memuru olunca eşimi istettim. Babalarımız karşı çıkmadı. Oldu ama hep böyle bir evliliğe kadar keşke bu iş olmasa gibisinden baktılar. Yani evlenmesiler ama nasip oldu. Evlendik. Düğün tarihimi, düğün günümü bile ben planladım. Hatta ailemin maddi imkanı yoktu. Düğün takılarımı bile arkadaşlarımın, eş dosttan yardımlarıyla düğün takılarımı tamamladım. Zor bir düğün oldu benimki. Ama bir nişanlık süreci, bir konuşma, hiçbir şeyi tam anlamıyla yaşayamadık. Çünkü hep planda biz vardık. Hep organizasyonu biz yaptık. Evlendikten sonra aileler dedi ki keşke, benim ailem dedi ki ben Hülya Hanım'ı bu kadar iyi tanımıyordum. Ama o kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Keşke karşı çıkmasaydım dedi. Onun annesi de, eşimin annesi de bana aynısını dedi. Yani şu an çok pişmanım. Ama iş işten geçti tabii ki. Bizim yani o süreçlerimizi yaşayamadık. Biz herkes gibi bir nişanlı olamadık. Herkes gibi bir hayat süremedik. Hep planlar içinde yaşadık ve şu anda mutluyuz. Tabii ki eşim biz evliyken ortaokul, lise, üniversiteyi bitirdi. Lise mezunuyken ilk işi oldu. İlk yani milli eğitimde çalışmaya başlayacaktı ama kızım dünyaya geldi. Eşim dedi ki Rabbim bana her zaman iş nasip eder. Ben kızımın büyümesine şahitlik etmek istiyorum. Kızımı kendim yetiştirmek istiyorum dedi. Ve işi elinin tersiyle itti. Üniversiteyi bitirdi. Rabbim tekrar iş nasip etti. Kızım 8-9 yaşındayken eşim işe girdi. Şu an 5 yıllık memur yani 7 yaşındayken. Ama kızımın bütün işini eşim yaptı. İlk tırnağını eşim kesti. Kaynananın gözü yaşlıktan dolayı göremedi. Eşim yapabildi. Bütün mamalarını, yemeğini, suyunu, bütün ihtiyaçlarını, büyük bir anne çocuk bağı kuruldu ve hiçbir görenden biz şunu yapamadık, gelin bize yardım edin diye yardım istemedik. Hatta eşim benden cesaretlidir. Bebek arabası vardı bizim. Bir görme engelli dedik nasıl bebek arabası kullanır? Arkalı önlü çekeceği olan, çift çekeceği olan bebek arabası aldık. Bir elimize bastonlarımızı, bir elimize bebek arabasını tutup arkamızda mahallede Zeynep'i yani kızımızı rahatlıkla bebek arabasıyla, ikimizin bastonlarıyla bebek arabasıyla dolaştırdık. Kızımızı kendimiz gezdirmeyi bile yaptık. Farklı şehirlere gittik. Bastonumuzla, kızımızla birlikte o şehirlerde gezdik. Hiçbir zaman bir görenin yapmak istediğinden geri durmadık. Gören olsun, görme engelli olsun. İki görme engellilerin evlenirken de şunu tavsiye ederim. Kendine güvenmesi lazım. Yaparım diye. Mesela şunu anlatmak istiyorum. Çocuğumuzla gidiyoruz yolda yürürken. Birisi geliyor ki kızım annene babana yardım etsene bak karşıdan geçiyorlar. Geçireceksin. Onları niye karşıya geçirmiyor? Diyorum ki 5-6 yaşındaki çocuğa güvenilmez ki. Sen gözünü kapatsan geçer misin? Biz bunu kendimiz biliyoruz. Çocuğun psikolojisini alt üst ediyorlar. Bazı cümleler vardır ki bilmeden kurulmuş cümleler. Çocuk acaba annem babam yetersiz mi handikapına kapılıyor? Ve bazı cümleler vardır. Mesela şunu çok şey yaparız. Yürüyoruz. Biri geliyor diyor ki oh maşallah anneni babanı gezdiriyorsun kızım. 7-8 yaşında. Onlara göz oluyorsun sen. Allah senden razı olsun. Ya çocuk diyor ki acaba annem yetersiz mi de niye ben ona göz oluyorum? Çünkü biz her şeyi kendimiz yapmaya çalışmışız. Zeynep'in her işiyle ilgilenmişiz. Başarmışız ama biri gelip bir kelimeyle aslında bilmeden iyi niyetli kelimelerle o şeyi çocuğun ve Zeynep'te o soru işaretlerini çok yaşadık. Ben Ankara'ya gidiyordum tek başına. Annesiyle vedalaşıyorum. Zeynep diyordu ki baba gitme. Korkuyordu. Ankara'da başıma bir şey mi gelecek benim? Aslında çok gittik Ankara'ya ya da farklı şehirlere Zeynep'le birlikte ama o herkesin verdiği telkin Zeynep'i çocuğumuzu da bir korku oluşturuyordu. Ve dil çok önemli. Yani millet bazen bizim halkımızda hep bunu demişimdir. Karışma. Bir şey birilerinin işine çok karışma ya da bir konuşacağız ama nasıl konuşacağız? Yeter ki konuşalım cümlesini çok yapıyoruz biz. Yani birazcık o konuşmalarımıza dikkat etsek aslında engellilere davranış konusunda insanların engelsiz de olsa bazı insanların gönlünü yaralama noktasında daha iyi olur. Çünkü bir şeyi kurmuşsun, tasarlamışsın, düzenlemişsin ama bir konuşmayla birisi gelip o senin kurduğu düzeni balta vurmaya çalışıyor. Sıkıntı oluyor. Ama açtık. Zeynep de açtı. Artık Zeynep de o verilen tepkilere hiçbir şey demiyor. Artık gülüp geçiyoruz. Hiçbir zaman da halkın, vatandaşların bize garip tepkilerine karşı hiç vatandaşa, insanlara ses çıkmadım. Hiç sesimi yükseltmedim ama çeşitli konferanslarda, YouTube kanallarında hep bunu dillendirdim. Dedim ki dilinizle, yaptıklarınızla, hal ve hareketlerinizle engelliye davranış kurallarında dikkatli olunuz. Yani çünkü nelere yol açtığınızı bilemiyorsunuz bazen.
bizler ilk okullarımızda, liselerimizde daha bilgisayar teknolojileri çıkmadan derslerimizi kasete okuturduk. Derdim ki mesela Hasan kardeşim gel, benim Türkçe sınavım var. Şu dersi 20 sayfalık, 30 sayfalık notu bana kasete okur musun derdik ve yavaş yavaş derslerimizi kasete okuturduk. Kabartma yazıyla basılmış kitabımız varsa, çok azdı, sınırlıydı. Varsa kabartma yazıdan kendimiz okuduk ve hep birilerine ihtiyaç duyardık. Önce bilgisayar teknolojileri hayatımıza girdi. Bilgisayarlar artık girmeye başlayınca sesli kitaplarımız oldu ve sesli kitapları biz CD'lerden dinlemeye başladık ama sesli kitabın yerini yavaş yavaş e-kitaplar almaya başladı. Elimize kitabı alıyordum. Ben tezimi nasıl hazırladım? Kitabı alıyordum. Tarayıcıdan, Scanner'dan geçiriyordum. PDF ve Word formatı gibi çeşitli formatlara döndürüp kitap okuyordum. Ve e-kitap sitelerine ulaştım. E-kitapları okumaya başladım ve bilgi dağarcığımı genişlettim. Her gün bir kitap okumaya başladım. Her gün bir kitap. Ancak görme engellileri fotoğrafları okuyamıyor. Hala da mesela fotoğrafları okudurken biraz zorlanıyoruz ve farklı sitelerden gelen fotoğrafları işlemler yapıyoruz. Ama neler oldu? Hayatımızı nasıl kolaylaştırdı? Yapay zeka teknolojileri. Bir, fotoğrafları okuyabilen sistemleri var. Singa gibi farklı uygulamalar var. ChatGPT, Gemini gibi uygulamalar fotoğrafları okuyabiliyor. İstediğimiz zaman okutabiliyoruz. Artık fotoğrafları okutmakta sıkıntı kalmadı ama siz bir dakikada okutuyorsunuz. Biz biraz yavaşız. 5 dakikada okutuyoruz ya da 3 dakikada. İkincisi, eskiden eşim evlendiğimiz zamanlarda takım elbiselerim vardı. Elbiselerimi ayırırken ceketin iç ceplerine mesela bir inci dikerdi. Bir tane incili ceketin, bir tane incili pantolonu. 2 tane incili ceket, 2 tane incili pantolon. Bu şekilde bir çalışmalar yapardı ve renkli elbiselerimize renk konusunda işaretler koydu. Ama şu anda yapay zeka teknolojileri görme engellinin elbise rengi tuttuğumuz zaman telefonu hangi renk elbisenin ne olduğunu elbiseyi söylüyor bize. Ve artık renk şeyimiz kalmadı. Odanın içine girdiğimizde sıfır bir görme engelli, total körsen, odada ışık var mı yok mu, odanın ışığın yanıyor mu bilemiyorsan girdiğin odada telefonla ışık bulucu diye bir program var. Odanın içinde yüzde kaç ışık olduğunu söyleyen bir programımız var. Telefon programlarımız var. Ve yolda gidiyoruz yine bir şey merak ettik. Yine böyle birkaç kişi bir program üzerinden gönüllülerimizin oluşturduğu bir veri tabanı sistemimiz var. Bir gören arkadaşımıza hemen bir ilk müsait olan gören arkadaşımıza ulaşıp bir ani okutturmamız gereken yazıyı falan okutturacağımız bir sistem var. O bize kameradan okuyor. İkincisi, lokantaya gittik, menüleri okuyamıyoruz. Yapay zeka programları sayesinde o menünün fotoğrafını çekerek menüleri artık okutturmam imkanımız oldu. Yine yapay zeka ne hayatımızı geliştirdi? En büyük teknoloji navigasyon. Sivas'ta mesela bir eksiklik var. Otobüsteki duraklarda falan yani bazı navigasyon uygulamalarında durak bilgi sistemi girilmemiş. Mesela Movit uygulamasında durak bilgi sistemi yok. Ve biz gittiğimiz zaman Ankara, İstanbul'da zorlanmazken Sivas'ta zorlanıyoruz. Bizler gittiğimiz zaman mesela hangi adreste nereye gideceksek duraklarımızı rahatlıkla adresi giriyoruz. Adres bize telefon adresimize yönlendiriyor ve sağa git sola git diyerekten bir elimizde baston, bir elimizde kulaklık, telefon rahatlıkla gideceğimiz yere ulaşabiliyoruz. Ve yapay zeka teknolojileri bu kadar hayatımızı kolaylaştırdı. Peki daha ileride kolaylaştıracak mı? Düşüncem neler? Daha ileride bence ileride körlük kalmayacak. Nasıl? Ciborg ve sibernetik teknolojileri var. Yapay göz üzerinde çalışıyorlar. Mesela burada karnına bir kamera, beyinle çip, göze de gözlük. Bunun üzerinde yoğun bir çalışma var. Görüntüyü kamera alıyor, beyine gönderiyor çipe, çip de gözlüğe yolluyor. Yani yapay bir göz. Şu anda ciddi bir çalışma var. Ve şunu diyorum, rehber köpekler vardı. Rehber köpekler görme engellilere işte yönlendiriyor. Adresi bildiği zaman o adrese kadar götürüyor, evine götürüyor. Dedim ki geçen neden bir rehber robot olmasın? Bunu TÜBİTAK'a sundum. Avrupa'da da çalışma yapılmaya başlanmış ama çok sonuç alınamamış. Adresi girdiğimiz zaman evlerdeki bu teknolojiler, akıllı robotlar, temizlik robotları gibi görme engelliyi götüren, görme engellinin yanında ona yoldaş olan, rehber olan robotlar olsa, yani bir görme engelliyi götürse ne güzel olur diye düşündük ve rehber robotlar üzerine çalışmalar olsa diye istedik. Hayatımızı çok kolaylaştıracak. Dediğim gibi yürüme engelli ve çeşitli giyilebilir teknolojiler dedik ya, Ciborg teknolojisi. Bir yürüme engellinin bile işini o giyilebilir teknolojiler çok rahat şu anda kolaylaştırıyor ve bunlar yaygınlaşacak. İleride ben çok samimi söylüyorum, belki biz görürüz görmeyiz ama körlük ortadan kalkacak. En azından fiziki körlük. Görme engelli diyeceğiz ama artık görme engelli de araba sürecek. Şu anda araba sürmeyi çok isterim. Görsem en büyük isteğim, hiçbir şey istemiyorum. Ne birilerinin yüzüne, işte sevdiğimin yüzünü, annemin yüzünü, şunun yüzünü, bunun yüzünü görmek istemem. Çünkü ben onu içime kazımışım, kalbime, ruhuma kazımışım ama araba sürmede büyük bir eksiklik yaşadım. Yani neden? Ama şu var, inanıyorum ki Türkiye belki geç gelir. Türkiye'de biraz daha yolda görme engelliyi ülkemiz kabul etmiş değil yürüdüğünü. Hala yollarda, kaldırımlarda önümüze çekilen, işte kaldırımlara çekilen arabalar, araçlar, esnafın ürünleri varken görme engellinin araba sürmesi Türkiye'de belki bir 50 yıl gecikebilir ama ben inanıyorum ki adresi sen söyleyince, adresi girince seni otomatik götüren robot araba sistemleri de çıkacak. En kısa sürede hayatımıza gelecek.
İnsan söyleyemediği şeyleri yazar. İnsan biriktiyse, şu anda sizinle konuşuyorum. Aslında konuşurken çok projeler birikiyor. Çok konuşurken yani dudaklarımızdan yapmak istediğim, yapmayı arzuladığım ve keşke olmasını istediğim dediğim şeyler hep dilime taşıyor ama bunları birilerinin duymasını, birilerine örnek olmasını istiyorum. Bir Aşık Veysel vefat etti ama Aşık Veysel yazılarıyla hala günümüzde yaşıyor. Cemil Meriç aynı. Şu anda bir vali, bir belediye başkanı ve bir siyasetçi büyük bir şey yapmadıysa ülkesi için belki bir 100 yıl sonra unutulur ama bir yazar unutulmaz. Bir edebiyatta eser bırakmış insan, bir topluma faydalı olmuş insan, bir Aşık Veysel 100 yıl sonra anılır ama bir A köyün ya da A ilçenin belediye başkanı ne kadar anılabilir? Yani kim hatırlar? O yüzden bir insan eser bırakmalı ki anılmışsın. Eser bırakmalı ki konuşulsun. Yani bu görme engelliler için eser olabilir. Güzel bir yerde kitap yazabilir ve bunun hayaliyle taşıdım ve yaşadım. Yani Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç'i unutamayız. Cemil Meriç artık yani kitaplarıyla özdeşleşmiştir. Bir Borges, Arjantinli yazar, görme engellidir. Kitaplarıyla özdeşleşmiştir. Ve şimdi şunu hiç kimse bilmiyor. Edip Ahmet Yük'teki görme engelli Atabetül Hakaik yazdı. Bunu çoğu edebiyatçılar bile aslında bilemiyor. Ve Edip Ahmet Yük'tekiyi biz hala okuyoruz değil mi? İşte ve ben dedim ki söyleyemediğimi yazıya dökmem lazım. Denemelerimde, şiirlerimde. Hatta geçen biri bana dedi ki öyle bir hocam çok yazı yazıyor. Ya sıkılıyoruz. Türkiye okumayı sevmediği için halkımız birazcık böyle yazılarla belki de uzun yazıyorum ama yazarak içindekileri döküyorum. Yani ben 2 tane sevdam vardır benim. Ben üniversiteyken bilgisayarlarla uğraşırken derdim ki bilgisayarlar insanlar gibi değildir. Bozsan, çökersen, sistemi silsen sana kızmaz. İstediğin kadar böyle içini söksen de sana kızmaz. İnsanlar gibi bilgisayarlar nankör değildir. Ve bazen yazmana birilerine dokundurursan yazılınca siyasi yazılar falan belki de biraz tepki çeker ama içindekileri yazarak dökünce de yazıya dökünce de seni rahatlarsın. Söyleyemediklerini, duygularını yazıya ifade ederekleri ve bildiklerini paylaşmak istiyorsun. Ve dedim ki Türkiye'de kitap okunmuyor. Çok. Ama şu bir büyüğüm bana demişti ki Selman hocam yaz. 1 yıl okunmaz, 5 yıl okunmaz ve kitap olarak çıkardım. Yayın olarak şu anda dijital teknolojiler belki silinir, ileride gider ama 100-200 tane de olsun kitabım olmasını istedim. İleride dünya belki değişir, teknolojiler eskisi gibi kalmaz ama kitaplar okunur. Birisi gelir Selman Devecioğlu'nun kitabını bulur, okur, o kitaptan istifade eder. O yüzden ben yazmayı her zaman sevdim ve düşündüm. Üniversiteyi bitirdim. Görme engelliler için Radyo Gören Parmak vardı. Radyo Gören Parmak çok önemli bir radyoydu. Radyoculuk benim çocukluk aşkımdı. Ve radyo programı yaptım. Birçok kanalda radyo programı yaptım Sivas'ta. Neden görme engelliler için radyo önemlidir? Arkası Yarınlar ve çocuk bahçeleri vardı. Tiyatroları vardı, radyo tiyatroları. O zamanlar TGRT FM ve TRT'nin radyo tiyatroları vardı ve ben şu an hala o tiyatroları yapan arkadaşlarla, insanlarla, hayatta olanlarla hep konuşuyorum. Ve her görme engellinin körler okulunda elinde bir radyo vardı ve biz birbirimize radyomuzla hava atardık. Kimin radyosu güzel? Ve tiyatro saatlerini iple çekerdim. Annemin evindeyken, annemle birlikteyken Delta radyomuz vardı. Çok eski 2 kanallı radyomuz vardı ve tiyatronun arkası yanından çıkacağı saatleri iple çekerdim. Ve benim sözel hayatımı, konuşmamı geliştiren o radyo tiyatrolar olmuş. Ve o tiyatrolar bana öyle bir hayat kaynağı oldu ki. Ve sonra radyo. Üniversiteyi bitirdim. Baktım ki görme engelliler için radyo var. Radyo Gören Parmak. Mehmet Büyükçelik rahmetli. Mehmet abi de beraberdik. O Mehmet Büyükçelik abi gözünü sonradan kaybediyor. Bilgisayar Ankara'nın ilk bilgisayarcısı iken, dükkanı varken hala bu işi bırakmıyor ve bilgisayarları söküp takardı. İşlemler yapardı ve onunla birlikte Radyo Gören Parmağı kurduk ve ilk DJ'lerinden biri oldum ve tarih programı yapmaya başladım. Sonra radyoculuk hayatıma girdi. İnternet radyosunun kullandığı programları, radyoda neler kullanılır, hangi program kullanılır hep bunu öğrendik ama sonra artık radyocular da internet radyosundan da telif alınmaya başladı. Çalınan eserler de telif ödemeye başlayınca artık internet radyosunu bıraktım ama hala Sivas'ta program yapmaya devam ediyor. İyi bir şiir yazardı annem. Yani kendi yörük olmasından dolayı biraz daha böyle sözlü edebiyatı tanımasından dolayı annem aslında şiir yazardı ama annem hiçbir zaman kendi şiir yazdığını kimseye söylemezdi. Bunu Selman yazdı falan derdi. Kendi şiirlerini gizlerdi annem. Şiir yazmayı ve destan yazma geleneğini annemden öğrenmiştim. Babamdan sözlü edebiyat ve babamdan biraz daha böyle manevi aklı değerlerimi geliştirerek öğrendim. Ve eşimle birlikte dergiler çıkartıyoruz. Müfekkir isminde dergi çıkarttık. Daha önce Dilhane dergisini çıkardık. Dilhane dergisi İstanbul merkezli bir dergiydi. Dilhane'den sonra Masal dergisi. Meddah Yusuf Duru hocamız var İstanbul'da. Birlikte Masal dergisine yazılar yazmaya başladık. Eşim kızımıza Zeynep'e anlattığı masallarını dergiye yazmaya başladı ve kendi masalını eşim kendisi kurgulardı. Hiçbir zaman YouTube'dan masal öğreneyim, bugün gelip masal dinleyeyim demedi. Kendi masalını zihninden yazardı ve o yazdığı, dedim ki bir gün o yazdığın masalları dergiye göndersin de neden zihninde tutuyorsun dedik ve yavaş yavaş o masallar dergiye döküldü ve kitap haline geldi ve eşimle birlikte yazarlık serüveninde de yani ilmi sohbetlerimizde de evlilikte de böyle yer yer farklı konularda, ilmi konularda Zeynep kızım, ben ve eşim sohbetler yapabiliyoruz ve yani edebi, ilmi bir sohbet ailemizi de güçlendiriyor.
Siyahta Beyazı gördüğüm kitap aslında benim aile hayatıma dayanıyor. Yani görme engelliliği kabullenişim ve görme engellilikle olan mücadelemin aslında başlamasıdır. Kendime şu soruyu sormamla başladı aslında Siyahta Beyazı gördüm. Görme engelli olduğuna isyan ediyor musun? Görme engelli olmak senin için ne kadar zordur ve görme engellilerin zorluğu nelerdir? İlkokulda arkadaşlarımız hep konuşurdu. Görme engellilik ne kadar zormuş. İsyan ediyorum, isyan ettim. Ve benim hiç kız arkadaşım olmayacak mı? Bir kıza teklif edemeyecek miyim? Gören bir kıza arkadaşım olamayacak mı sorusu oluyordu arkadaşlarımla ve bu onları bir isyana sürüklüyordu. Veya birisi diyordu ki işte biz araba kullanamayacak mıyız? Biz işte şu hareketlerimizi bir gören gibi yapamayacak mıyız diyerekten onlar aslında bir isyana sürüklenmiş. Hatta sonradan görme engelliler bunu daha kabullenemiyor. Görme engelli oluşunu isyan haline getiriyor. Doğuştan olan arkadaşlarımızda da bu isyan vardı. Yani körlük ne kadar zor? Körlük gerçekten zor mu? Ve körlük insanı sınırlar mı? Biz bütün aslında renklerin çıkış noktası siyahtır diyor. Bir söz okumuştum ve siyahtan sonra yani bütün renkler beyaza ve farklı renklere dönüş. Ahmet Haşim her zaman karanlığı sevmiştir. Geceyi sevmiştir. Ben de ilk zamanlarda geceyi çok severdim. Gece siyahtır. Gece bütün kirlerin üzerine örter. Gece bütün yalnızlıklar üzerine gerilir ve gece aslında o kadar güzel bir şeydir ki sokak lambaları ve gece. Ben o zamanlar biraz daha görüyordum. Sokak lambalarını izler gecenin karanlığında böyle tefekküre dalardım. Gece ve siyah. Görme engellilik ve siyah. Yani gerçekten biz bir siyahın içinde mi yaşıyoruz? Biz isyanda mıyız? Diyerekten düşünürdüm ama ne zaman insan kendini kabullendiyse, ne zaman görme engelliliğin de yani aslında bir inanç noktasına getireceğim. Allah'tan gelen yani bir engel, Allah'tan gelen bir farklılık olduğunu düşünürse ve görme engelliliğinden nasıl mücadele ederim? Nasıl yani ben bu görme engelliliğe sahibim ama ömür boyu ben bunu kafaya taksam düşünsem benim kazanacağım bir şey yok. Ölümlü dünya, fani dünya ve dinimize göre de iki dünyamı da berbat etmiş olacağım isyan ederek. Yani dedim ki biz bu siyahın içinde beyazı görmeliyiz ve Rabbimin bize ömür verdiği sürece takdirle, tevekkülle yani engelliliği karşılamalıyız ve bu siyahı tersine çevirip beyaz hale getirmemiz lazım dedim. İnsanlar hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için öncelikle yani gayretten vazgeçmemeli. Hayal kurmalı ve o hayallerin doğrultusunda kendilerine bir basamak oluşturmalı. Ben bu hedefe nasıl ulaşabilirim? Ve insanların ya benim hayatımda da şu anda çok zorluklar oluyor. Çok sıkıntılar oluyor ama aslında o sıkıntılar da bana ulaşmam gereken bir basamak oluyor. Mesela ben dil tasarladım hayatta. Ben üniversitede hoca olmayı çok istiyorum. Gençlere eğitim vermeyi falan. Bu benim aslında bir kızıl elmamdır. Kızıl elma nedir biliyor musunuz? İnsanların hedefidir. O hedefe ulaştığı zaman o kızıl elmayı her zaman ileri götürür. Kanuni Sultan Süleyman öyle dermiş. Kızıl elma nedir sorusuna insanın ulaşmak istediği hedef. Peki kızıl elmaya ulaşırsa ne olacak? O kızıl elmayı ileriki hedefine koyacaksın. Yani her insanın bir kızıl elması olmalı. Benim şu anda düşündüğüm insanlara faydalı olmak için belki bir siyasete atılmak istiyorum. Milletvekili olmak istiyorum. Bu benim kızıl elmam. Ulaştığım zaman daha çok faydalı olmak istiyorum ama şu anda eşim çalışıyor. Ben çalışıyorum. Ekonomik bir gücüm var. Yani iyi miyim? İyiyim Allah'a şükür. Bir tane de kızım var. Ben yatıp evimde oturup televizyon izleyip ayak üstüne atıp böyle az bir kurs açsam, ders açsam 10-15 saat bir girsem yetmez mi derslere? Yeter. Ben evimle ilgilensem, otursam, yaz bile yazmasam böyle tembel tembel geçsem yeter mi? Yeter. Ama ben görme engelliliğin sıkıntılarını çektim. O zorlukları yaşadım. Ben o dönemlerden geçtim ve ben dedim ki nasıl faydalı olabilirim? Yani bizler bu sıkıntıları yaşadık ama bu sıkıntıları yaşayan insanların daha az yaşaması için neler oluşturabilirim? Hatta hayatımızda da ya Selman Hoca ne kadar çok uğraşıyorsun diyen oldu. Biz de uğraştırıyorsun. Yani niye bu kadar çok planlar yapıyorsun? Ya da niye bu kadar projeler? Bak sen yoruluyorsun biz de yoruyoruz diyen idareciler, yöneticiler çıktı. Ama ya vazgeçemiyorum. Ben evde boş dursam, otursam ben sıkıntıdan patlarım. Yani bir şeyler yapmak lazım, üretmek lazım. İnsan bence bir şeyden eskilerimiz, babalarımız falan o yüzden dedilerimiz uzun ömürlü olurlardı. Uzun ömürlü. Yani çalışmak, bir bol bol böyle çalışaraktan vücudu çalıştırarak, ikinci beyni çalıştırmak, insan hayattan pes etmeyerek çalışmak. Yani bir Macar atasözünü hiç unutmuyorum. Çalışmayan ölür. Ve gerçekten o gözle bakıyorum. Yani ne olursa olsun hayatta bir şey, birilerine bir şey bırakman lazım. Birilerinin için çalışman lazım. Senin arkandan gelen çocuklara, gençlere bu dünyayı daha yaşanılabilir hale bırakman lazım. Taş üstüne biraz taş koyman lazım. İnsan hayvanlar da yaşıyor. Hayvanlar inek geliyor süt veriyor. O sütü içiyor. İnek bile faydalı oluyor insana. O sütünü içiyoruz, yemiyor. Bize süt veriyor. Biz sütünü içiyoruz. Birçok hayvan bile faydası oluyor. Hayvan gibi yaşamak deriz ya. Aslında hayvanların birçoğu insana faydası oluyor ama insan hiçbir şey yapmayan insan bence hayvandan da aşağıdır diye düşünüyorum. Bu benim sözüm. Karşı çıkan olabilir. Yazar olarak, kitapları okunmuş birileri olarak alınmasını isterim. Hatta düşündüm kızıma belki de biz mesela bir Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç'i konferanslara çağırıyoruz. Belki benim kızımı ileride bir Selman Devecioğlu görme engelli bir yazardır diye belki bir konferansa çağırırlar. İyi bir yazardır diye düşünürler. İyi bir engelli aktivistiydi diye düşünülebilir. Ve engelliler için çıkan bir kanunda, engelliler için çıkan bir yasada ve engelliler için Sivas'ta oluşturulmuş bir üniversitede, sesli kütüphanede, engelliler için oluşturulmuş bir engelsiz film festivalinde bunun mimarlığı yapanlar arasında Selman Devecioğlu
Kılıçdaroğlu hocanın da varlığı önemlidir diyerekten söylenmesi bizim için en büyük şeydir. Yani bir kitap, bir eser ve engellilik çalışmalarında bizim ismimiz. Ben neden bir Aşık Veysel gibi olmayayım? Ya da neden bizler bir Cemil Meriç gibi olmayalım? Ve neden ismimiz bu şekilde anılmasın? Yani amel defterimizin kapanmaması için dünyada hayırlı işler yapmamız lazım diyor ya. İşte biz de hayırlı işlerimizi bu şekilde yapmak isteriz ve hayırlı işlerimizle anılmak isteriz. Yani belki anılmayız ama o yapanlar arasında birinin belki Allah razı olsun cümlesi bile o amel defterimizi açık bırakacaktır diye düşünüyorum.